Herkese merhabalar. Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Hiç içli köfte açamayanların bile kolaylıkla açabileceği, inanılmaz lezzetli ve bir o kadar da rahat açabileceği içli köfte tarifini yapalım bugün. Bu ürün tarifin yapımına geçelim. Öncelikle iç harcımızı yaparak başlayalım. Uygun bir tavaya 500 gram kıymamızı alalım. Yüksek ateşte çok ezmeden karıştırarak kavuralım. Bir spatula yardımı ile yapışan kıymalarımızı birbirinden ayıralım. Kıymalarımın çok dağılmasını istemiyorum. O yüzden ezerek değil de birbirinden ayırarak pişiriyorum ki kıymalar ağza gelince hissedilsin biraz. Kıymamız suyunu salıp çektikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Sıvı yağ hiç kullanmıyorum çünkü harcımın birbirini tutmasını istiyorum. Daha sonra 4 tane orta boy doğranmış soğanı ekliyorum ve ocağın altını orta ateşe alıyorum. Soğanları da kıymayla bir güzel kavuruyorum. Soğanlar da kavrulduktan sonra tuzunu ve baharatlarımızı ekleyelim. Benim kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı acısız toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra karıştıralım. Baharatlarımı güzelce karıştırdıktan sonra birkaç dal maydanoz ekliyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Son olarak 1 su bardağı ince kıyılmış ceviz ekliyorum ve karıştırıyorum. İç harcımız hazır. İç harcımı soğumaya bırakırken ben de hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Karıştırma kabıma 2 su bardağı köftelik bulgur, 2 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum ve karıştırıyorum. 3 su bardağı sıcak suyu ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Bulgurlarımı güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve 1 saat dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda hamurumu birbirinden ayırmak için karıştırıyorum. Hamurumun üzerine 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı unu ekleyelim ve yoğurması için şefe koyalım. Şefimiz çalışırken 1 su bardağı suyumuzu da azar azar ekleyelim ve hamurumuzu birkaç dakika yoğuralım. Kullandığım bulgur ölçüm için toplam 4 su bardağı su kullandım.
Şefimiz hamurumuzu yoğurduktan sonra tekrar bir 10 dakika bekletelim. Daha sonra tekrar yoğurması için şefimizi birkaç dakika daha çalıştıralım. Bu şekilde ara ara hamurumuzu dinlendirerek yoğurursak çok daha güzel sonuç alacağız. Hamurumun kıvamını şöyle bir göstermek istiyorum. Hamurum hazır olduktan sonra açmaya başlayabiliriz. Bakın ne çok yumuşak ne çok sert, çok rahatlıkla açılabilen bir hamur oldu. Malzemelerimizi yan yana getirelim ve açmaya başlayalım. Hamurdan cevizden büyük parçalar koparalım, yuvarlayalım. Hamurumuzu önceden bu şekilde ayarlarsak açarken daha rahatlık olur. Yuvarladığım parçaları silindir şekline getiriyorum ve işaret parmağımın etrafını saracak şekilde oyuyorum. Daha sonra genişletiyorum. Gördüğünüz gibi çatlama ve yırtılma olmadan çok kolay açılan bir hamur oldu. Tek parmağımla genişleterek açıyorum ki ağzı çok fazla geniş olmasın. Açtığım hamurun içine 2 tatlı kaşığı kadar iç harcımdan koyuyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi kapatıyorum. Alttan üstten fazla olan hamurlarımı da kopartıyorum ve uçlarını ondan sonra sivriltiyorum. Açma kısmını sizin için biraz uzun çektim. Daha önce yapamayanlar varsa eğer iyice göstermek istedim. İlk defa yapacaklar bile eminim tarifimi tam uygular ve hamurunu güzelce yoğurursa mükemmel sonuç alacaklar. Köftelerimi açarken çok az yağ kullanıyorum. Tabii çok yağ kullanırsak çatlama falan olabilir. Dikkat etmeliyiz. Ben yağ ile açmaya alışık olduğum için tekrar yağ ile açtım. Ama su ile de açan varsa suyla da çok rahat açılır. Videomu izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Köftelerimizi açtıktan sonra derin dondurucuya atabiliriz. İstediğimiz zaman çıkartıp erimesini beklemeden kızartabiliriz. Bu ölçülerle toplam 35 tane içli köfte elde ettim.
Açma işlemi bittikten sonra köftelerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Derin ve büyük olmayan bir tencereye köftelerimizin üzerini geçecek kadar sıvı yağ alalım ve hamurdan bir parça yağımızı atalım, kızarmasını bekleyelim. Hamur parçamız kızardıktan sonra yağdan alalım ve köftelerimizi atalım. Yağın ısısını çok düşürmeden köftelerimizi azar azar kızartalım. Köftelerimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Birkaç dakika içinde güzelce kızaracaktır. Nar gibi kızaran köftelerimizi yağdan alalım. Ben köftelerimin bir kısmını kızarttım, bir kısmını da derin dondurucuya kaldırdım. Bu tarifle çok kolay içli köfteler yapabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz.